Merhaba Kadınlar Sitesi takipçileri. Bugün sizlerle kızlarımız için elbise yapacağız. Önü A pilesi, arkada da A pile olacak aynı bunun gibi. Bu arkayı ben sizin için ördüm, hazırladım. Şimdi önü hep beraber öreceğiz. Etek kısmında desenler var. Şurası roba kısmı. Orasına başka şimdi burgu falan yapacağız, askılarını yapacağız. Onu daha sonra göstereceğim. Şimdi başlaması. 70 ilmek başladım. 6 sıra düz olarak, bir tarafı düz bir tarafı ters olarak şu şekilde ördüm. Şimdi şu uç kısmındaki süslemeleri yapacağız. Şimdi hemen başlayalım yapmaya. Bu arada şişlerimizde 4,5 numara şiş kullanıyorum. İpimiz biraz kalın, o yüzden 4,5'u tercih ettim. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi ikisini birlikte örüyoruz. Yani bir tane eksiltiyoruz. Sonra bir tane arttırıyoruz. Bir arttırıyoruz, bir eksiltiyoruz. Burada. Şu şekilde başa kadar öreceğiz arkadaşlar. Bir artma, bir eksiltme. İki ilmeği birden örüyoruz yani. Bir arttırıyoruz şişimizi dolayarak. Bir tane eksiltiyoruz. Bir arttırıp bir eksilterek başa kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Buradan kıvıracağız elbisenin alt kısmını. Orası oymalı olacak. Şu delikli olan yerler oymalı, süslü bir şekilde olacak. Bu şekilde iki ilmeği bir örüyorum. Şişe doluyorum bir tane. Önleri de arkayı da 70 ilmek başladım. Tahminen 2 yaş için olabilir. Yani 2 yaşındaki kızlarımız için olabilir. Bu şekilde başa kadar öreceğiz. Sonra böyle ördükten sonra 6 sıra tekrar düz öreceğiz. Sonra ben size tekrar eklemesini göstereceğim. Şuraya başa varayım. Aslında çok kolay, görünüşü çok hoş ve kolay bir model bu. Zaten üzerinde düz yapıyoruz. Askılarını burgu yapalım. Biraz süslü olsun üst tarafı. Önünde A pile var. Askılar da burgudan olacak. Bu şekilde başa kadar geldik. Burada önce 2 ilmeği bir örerek başlamıştık. Burada en son arttırarak bitirelim. Kenara düz ördük, bitirdik. Şimdi buraya 6 sıra tekrar ters, aynı bu alt kısmı gibi ön kısmını 100, arka kısmını ters şekilde örelim. 6 sıra örelim, birleştirmesini göstereceğim arkadaşlar. 7 sıra ördük. Şimdi kapatmayı göstereceğim size. İsterseniz iğneyle de dikebilirsiniz ama şu şekilde yaparsanız daha düzgün duracaktır. Şimdi ikisini birlikte öreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İkinci ilmeğimiz ve alttan şu şekilde takıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Normal ters örer gibi o başlama ilmeklerimizi de buraya takıp şu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle gayet hoş oluyor. Dikerseniz de olur ama benim tavsiyem böyle yapmanız. Her ilmeğe şişimizi takarak örerek bir kere de örüyoruz. İkisini birlikte bir defa da örelim. Şu şekilde aynı ilmeği bunun içinden de çıkartıyoruz. Bakın şu şekilde gayet de düzgün oluyor. Gayet yavaş yavaş gösteriyorum size. Şu şekilde ilmeklerimizi takıp hem şişteki ilmeği hem başladığımız ilmekleri örüyoruz. İsterseniz burada tığdan da yardım alabilirsiniz.
böyle şişle örmek zor gelirse tığda kullanabilirsiniz. Şöyle bakın ekliyorum. Başa kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Gayet yavaş yapıyorum sizin görmeniz için. Yani başlama ilmeklerimizde şu andaki şişteki ilmeklerimiz ikisini birlikte örüyoruz. Şu şekilde düzgün bir şekilde başa kadar burayı ters olarak öreceğiz. Evet arkadaşlar, başa kadar ekledik burayı. Ters örerek başa kadar geldik ve şöyle dikilmiş oldu. Şu şekilde yüz tarafımız burası. Şimdi buradan koltuğa kadar, roba kısmına kadar 80 sıra ters ve düz olarak ördüm ben. Şöyle isterseniz herkesin örgüsü de farklı olabilir. Şöyle bir santim olarak ölçelim. 34 santim olmuş. 34 santim yeterlidir. Ben bitmiş 34 santim şu uç kısmına. Şuradan itibaren 80 sıra ördüm ben. Ben şu 80 sırayı öreyim. Şu A pilesini birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kadınlar sitesi. Evet hanımlar. Roba kısmımıza kadar 80 sıramızı ördük. Şimdi A pilemizi yapacağız. Bu A pileyi birlikte yapalım. Bu ördüğümüz ön parçası. Bu da arkasıydı. Şimdi 20 ilmeğimizi düz olarak örelim ilk önce. A pileyi örgünün arka ters tarafından yaparsanız daha kolay olacaktır. (18) 19 20. Şimdi 20 ilmeğimizi ördük. Kenardaki 20 ilmeği ördük. Şimdi başka yardımcı şiş alalım. Özellikle bu tür iki tarafı da açık olursa daha iyi olur şişleriniz. Şimdi 5 ilmek farklı bir şişe alıyoruz. 5 ilmek daha alacağız. 5. Şimdi A pilemize şu ilk parçamız, şu ikinci şişimizi şöyle döndüreceğiz arkadaşlar. İkinciyi döndürdük. Bu da üçüncü. Tekrar yapayım isterseniz. Şu birinci parça şu kısmı olacak. O önde duruyor. Şu ikinci şişi şöyle bir tur döndürün. Şöyle. O ilmeklerimizin çok olduğu şişte şu şekilde. Şişlerin üçünü birlikte şöyle, bu ilmekleri üçünü birden öreceğiz. Bakın ilk pilemiz oldu zaten şuraya. Parmağını şöyle bakın, kontrol edin. Şimdi 3 şişteki ilmeğin ilk ilmeklerini alıyoruz. Üçünü birden öreceğiz arkadaşlar. 3 ilmeği birden örüp çıkartacağız. Tamam. Aynen devam ediyoruz. Öbür 5 ilmeği de bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. İlmeklerini üçünü birden örüyoruz. Şuradan fazla ilmek çıkarttım. Evet. Aynen devam ediyoruz. Her şişten ilk ilmeklerini alıyoruz. 3 şişten birden ilmek alıp üçünü birden örüyoruz. Tekrar. Ve son ilmeklerimiz. Evet arkadaşlar bakın. Pilemizi bu tarafa doğru yatırdık. Yani burası oldu. İlk pilemiz oldu. Şimdi ikinci pilemizi yapacağız. Yine aynı şekilde 5 ilmeği diğer şişe alıyoruz. 3, 4, 5. Tekrar 5 ilmek alıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle pileler birbirine doğru bakması için şu ilk pilemiz olacak.
ilmeklerin çok şişin uzun olduğu o ilk pilemiz olacak. İkinci şişi şöyle döndürüyoruz. Bu da üçüncü şişimiz. Şu şekilde. Pileler bakın birbirine bakmış olacak bu şekilde. İsterseniz bir daha yapayım. Bu şekilde beşer beşer dizdik. Şu sondaki şiş ilk şiş olarak olacak. İkinci şişi bunun yanına döndürdük. Üçüncü şişi de böyle kapattık. Şimdi yine aynı ilk ilmeklerimizi örüyoruz. Devam edeceğiz. Üç ilmeğimizi birden şişteki ilk ilmeklerimizi örüyoruz. Tamam. Bakın şöyle göstereyim size de. A pilemiz oldu. Şimdi kalan ilmeklerimizi başa kadar örelim. Üst kısmına da burgu yapacağız. Askıları da burgudan yapacağız. Şimdi bu ön parçaya bir de kenarlara ilik açacağız arkadaşlar. Orayı da göstereyim size, ilik açmayı da. Şöyle örgümüzü çevirip bakalım. A pilemiz ortada oldu. İlmeklerimiz de bu arada azalmış oldu zaten. Üst kısmının robo kısmında daralmış oldu. Bu taraftan 10 ilmek eksildi, bu taraftan 10 ilmek eksildi. Şimdi arkadaşlar kenardan düz olarak 2. Üçüncüyü ters olarak örelim. Buradan geri dönelim. Buraya ilik açalım şimdi. 3 ilmek örüp geriye döndük. Buraya birinci iliğimizi açtık. Diğer başa da ilik açacağız. İki tane düz örelim. Bir tane ters. Şimdi iliğimiz oluşuyor. Buraya 6 tane düz örelim arkadaşlar. Bu 6 ilmeği burgu yapacağız. 3 4 5 6. Bir tane ters öreceğiz. Bunu arka yüzde örürken dikkat edeceğiz. Şu orta kısmını haraşo olarak örelim. Kenarda 10 ilmek kalana kadar haraşo örelim. Öbür tarafa da burgu ve ilik yapacağız. Evet arkadaşlar, kenarda 10 ilmeğimiz kaldı. Birinciyi ters örüyoruz. 6 tane ilmeğimizi düz olarak örelim. O 6 ilmeği de burgu yapacağız. Bir tane ters, kenarda 2 tane düz örelim. Şimdi döndük. Bu tarafa da ilik açacağız arkadaşlar. 3 ilmeğimizi örüp dönelim. 3.'yü ördük. Dönüyoruz buradan. Şimdi başa kadar gideceğiz artık. Beş, 6. Şurada arada bir tane düz ilmeği, burada düz örmemiz gerekiyor. Bir tane düz örüyoruz. Orta kısmını haraşo olarak örüyoruz arkadaşlar. Şu 6 tane ilmeğimiz haraşo için ters ördük. Bir tane arada düz var. Buraları haraşo örerek devam edelim. Başa kadar gideceğiz. Şimdi kenara kadar geldik arkadaşlar. Şu ilik yaptığımız 3 ilmek, şu aradaki ilmeğimiz. Şu aradaki ilmeği şişe takalım. Bu da son ilmeğimiz. Şunların ikisini birlikte öreceğiz. Orada ilik zaten açılacak olacak kendisi. Şunu ve bunu ördük. Şurada iliğimiz oldu.
Şimdi bu 3 ilmeği demin örmüştük. Buradan geriye dönüyoruz arkadaşlar. Bakın orada iliğimiz oluştu zaten. Tekrar ilk yaptığımız yerden geriye döndük. Şu 6 ilmeğimiz var burada. Burgu yapmak için. Bir dahaki sırada da artık onları buracağız. Şimdi şurası orta kısmımız haraşo. Burayı haraşo olarak örüyoruz. Bu şekilde çıktı zaten. Şurada iliğimiz oldu. Şurada burgumuz var. Orta kısmımızda haraşo olarak devam edelim. Bir sıra daha ördükten sonra burgu yapmaya göstereceğim sizlere. Arkadaşlar burguyu yapacağız. Yine bir başka şiş yardımıyla 3 ilmeğimizi alıyoruz. Onlar kenarda duruyor. Sonraki 3 ilmeğimizi örüyoruz önce. İlmeklerimizi yer değiştirmiş olacağız yani. Şiştekiler duruyor. 3 ilmeğimizi ördük. Sonra bu şişe ayırdığımız 3 ilmeği örüyoruz. Bakın şu şekilde burgumuz yapılmış oluyor arkadaşlar. Bunu 8 sırada 10 sırada istediğiniz uzunlukta bu şekilde burgu yapabilirsiniz. Kalanlarını bitiriyoruz şimdi artık. Arkadaşlar bu da arkamız, jilemizin arkası. Bunu da A pilesini yaptık. Bir sıra haraşosunu ördük. Bunu komple haraşo olarak yaptık. Şimdi arkaya şuraya ve şuraya 2 tane ilk yapacağız. Önden gelen askılarımızı tutturmak amacıyla. Bunun için arkadaşlar kenarda 15, iki kenarda 15'er, ortada da 20 ilmek olarak ayarladım ben. Burada 50 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 15 ilmeğimizi örüyoruz. Normal ilik koyar gibi 15 ilmeği örüp geriye döneceğiz arkadaşlar. Diğer ilikleri yaptığımız gibi. 15 oldu. Şimdi buradan döndük. Burası birinci ilik evimiz oluyor. Şimdi tekrar örüyoruz. Şimdi birinci ilik evine geldik. Buradan bir kere dönmüştük. Artık burası oldu ilik evimiz. Şimdi bu tarafa geçiyoruz artık. Burada ortada da 20 ilmek öreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar orta yerdeki 20 ilmeğimizi de ördük. Buradan tekrar geriye dönüyoruz. Bu da ikinci ilik evimiz olacak. Buradan döndük. 20. ilmeğimizin sonuna geldik. Şuradaki ilik evimiz var. Şu son ilmeğimiz, şu da arada kalan geçiş yaptığımız ilmek olarak diyeyim. İkisini birlikte ördük. Şuraya iliği oluşturduk. Buradan tekrar geriye döndük. Şurayı öreyim, göstereceğim size. Şurada birinci iliğimiz oldu. Bir ilik burada var. Bir iliğimiz de burada var arkadaşlar. Jilemizin önünü 10 diş haraşo yapıp bitirdik. Burmalarımızı da 11 burma yaptım ben askıları için. 11 kez vurduktan sonra askıları bitirdim. Şuralara düğme diktim. Askıların ucuna da düğme diktim. Şöyle arkasını da göstereyim size. Arkasını biraz daha kısa bıraktım. 5 diş haraşo yapıp bitirdim. Askılarımızı şöyle ben çapraz olarak iliklemeyi düşünüyorum. Şu şekilde. Şöyle yapabilirsiniz siz de. Buralara ilik açmıştık zaten. İliklerimiz hazır. Şu şekilde jilemiz hazır. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.